Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaprakları sararan ve çiçekleri dökülen orkideleri nasıl kurtarabileceğimizden bahsedeceğim. Orkideler mantar hastalığına yakalandıkları zaman bu şekilde yaprakları hızla sararmaya ve dökülmeye başlar. Çiçek dalı da eğer çiçekleri varsa hızlı bir şekilde çiçeklerini döker. Özellikle gövde mantarında mantar gövdenin iç kısmından başlar ve bu durumlarda genelde orkidenin kökleri sağlıklı olur. Fakat mantar yaprakta gövdede ilerlediği için bu şekilde yaprakları kendiliğinden düşer. Böyle bir durumda yapmanız gereken ilk olarak kuruyan dalları ve yaprakları kesmek. İkinci adım olarak gövde kısmına toz tarçın dökeceğim. Toz tarçın güçlü bir antioksidandır. Bu yüzden gövde üzerindeki mantarın durmasına yardımcı olur. Gövdeden mantarın köklere gitmesini böylelikle engellemiş olacağız. Bir hafta boyunca su vermiyoruz ve bunu bir cam kenarında bol ışık alan bir yerde bu şekilde bekleteceğiz ve gövdedeki mantarın tamamen kurumasını sağlamış olacağız. Evet, bir hafta beklettiğim orkidemin gövde kısmı gördüğünüz üzere artık kurudu. Üçüncü adım olarak yapmamız gereken orkidenin köklerini temizlemek ve dezenfekte etmek. Öncelikle su koyun mutlaka, saksıyı değiştirmeden önce daha kolay kökler çıkacaktır. Gördüğünüz üzere ıslakken kökler daha belirginleşiyor. Böylelikle çürüyen kökleri de görmüş oluyoruz. Mantardan dolayı orkidenin köklerinde de sararmalar var. Bu sararmaları daha iyi görebilmek için şimdi çeşmede bu orkidemin gövde kısmına su değmeden yıkayacağım. Evet, gövde kısmını ıslatmadan kökleri iyice yıkadım. Şimdi orkidenin çürüyen köklerini temizleyeceğim. Burada dikkat etmeniz gereken her sararan orkide kökünü kesmiyoruz. İçi boşalan, bakın bu şekilde çektiğiniz zaman tel tel olan orkidenin köklerini kesiyoruz. Orkidenin çürüyen köklerini temizledim. Şimdi dördüncü önemli püf nokta orkide köklerini dezenfekte etmek. Bunun için toz tarçın kullanacağım.
1 çay kaşığı kadar toz tarçının üzerine kaynar su koyacağım. 2 litre su koyuyorum. Sizler de orkidelerinizi dezenfekte etmek istiyorsanız en iyi kullanabileceğiniz toz tarçındır. Çünkü toz tarçının hem çürüyen kökleri onarma hem güçlü bir antioksidan özelliği vardır. Bu yüzden sizlere tavsiye ederim. Bunu karıştırıp soğumasını bekleyeceğim. Evet, yeterince soğuyan tarçınlı suyun içerisine temizlediğim orkide köklerini koyuyorum. Burada dikkat etmeniz gereken gövde kısmı suyun içerisine girmeyecek. Çünkü mantar hastalığından çıktığı için ıslanmaması gerekiyor. Sadece kökleri bu suyun içerisinde 30 dakika kadar bekleteceğim. Orkide kökleri tarçınlı suda dezenfekte olurken 200 milim tarçınlı suyu bir borcama koyup üzerine su ekliyorum. Bu suyu hem kökleri hem de yaprakları çürüyen ve hasta olan orkidelere vereceğim. Bu tarz orkidelerde de mutlaka yine kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü saksı içerisindeki çürüklerin durmasına yardımcı olur. Tarçınlı su hem orkidenizi böceklerden ve hastalıklardan korur hem de orkidelerinizi gübre olarak bol bol yeni çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştırır. Orkidelerde yaprak sararmaları, dal sararmaları varsa yine tarçınlı suyu tavsiye ederim. Bol bol yeni yapraklar ve canlı sert yaprakları sahip olmasına yardımcı olur. ...30 dakika bu suda beklettiğim orkidemi şimdi çıkarıyorum. Orkidemi bir kenara koyup şimdi orkidemi nasıl ekeceğimi de göstereceğim. Şimdi diğer bir aşama, 5. aşama orkideyi yeni bir saksıya alma. Eğer eski saksıyı kullanacaksanız dezenfekte edebilirsiniz. Bu şekilde en altına kil bilyesi koyuyorum ve kil bilyesinin üzerine orkidemi yerleştiriyorum. İkinci toprak olarak çam kabuğu kullanacağım. Orta kısmına yosun koyacağım. Çünkü yosunun orkide köklerinde nem dengesini artırarak hızlı bir şekilde köklerin çıkmasını kolaylaştırır. Evet, orkidem yeni saksısında hazır. Özellikle yapraksız orkideleri bu yöntem ile kurtarabilirsiniz. Üzerine su ekliyorum. 1 su bardağı kadar üzerine suyu koyup bu suyu yavaş yavaş çekmesini bekleyeceğim. Orkidenin yeni keyiki yani yavru orkide çıkarabilmesi için yoğun bir nem sağlamamız gerekiyor. Orkide saksımı büyük bir saksının içerisine oturttum. Üzerine yoğun nem sağlayabilmesi için plastik ve üzeri delikli bir bardak ile kapatıyorum. Bu şekilde sera yöntemi uygulayacağız ve bol ışık alan bir pencere kenarına yerleştireceğim. Orkidenin aylar içerisindeki tüm gelişimlerini sizlerle paylaşacağım.
Orkidemin aylar içerisindeki gelişimlerini sizlerle paylaştım. Tam 9 ay geçti ve 9 ay sonunda yaprağı olmayan orkide bu şekilde yeni bir küçük orkide ürettim. Ve bununla beraber yeni kökler ve yeni çiçek dalı çıkarmaya başladım. Kesinlikle ölmek üzere olan orkidelerinizi çöpe atmayın. Bu şekilde orkidelerin kurtulması mümkün. Sadece dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar var. Özellikle bu metotta orkidenizin bol ışık alması çok önemli ve 15 günde bir sıvı bitki besinleri verebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilir ve videolarımı sevdiklerinizi paylaşabilirsiniz. Bu gördüğünüz orkidelerde yine aynı şekilde hiç yaprağı olmadığı halde uyguladığım yöntem ile elde ettiğim küçük orkidelerim. Özellikle sıvı bitki besini olarak kanalımda tarifini verdiğim bütün sıvı bitki besinlerini 15 günde bir dönüşümlü olarak verebilirsiniz. Muz kabuğu suyu, yumurta kabuğu suyu, aloe vera suyu ve kanalımdaki diğer tarifleri lütfen dönüşümlü olarak, aynı anda değil dönüşümlü olarak verebilirsiniz. Ve sonrasında orkideleriniz bu şekilde bol bol çiçek açacaktır ve yeni keyikler çıkaracaktır. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köksüz orkideleri köklendirebilecek yeni ve çok etkili bir yöntemden bahsedeceğim. Köksüz orkidelerinizi sadece kumda hızlı bir şekilde köklendirebilirsiniz. Gördüğünüz bu orkideyi ben kumda köklendirdim. Bakın hem yeni yapraklar hem de yeni kökler çıkardı. Size daha yakından göstermek için yıkıyorum kökleri. Hiç kökü kalmayan orkideleri birçok yöntemle köklendirebilirsiniz. Kanalımda bununla ilgili birçok video var. Bugün sizlere özellikle sadece kumda orkidelerin nasıl köklendiğini, yeni kök ve yeni yaprak çıkardığını göstermek istedim. Videoma başlamadan önce hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Elinizde eğer bu şekilde hiç kökü kalmayan, kökleri tamamen çürüyen ve kuruyan orkideleriniz varsa bu tarz orkideleri hızlı bir şekilde köklendirebiliriz. Bunun için orkidenin köklerini kontrol etmeniz gerekiyor. Gördüğünüz üzere içinde sünger var. Orkidelerin çürümesinin en büyük sebebi içindeki sünger, yani yanlış sulamadan dolayı fazla su toplamasıyla bu hale geliyor. Özellikle sizlere bakın yakından göstermek istiyorum. Bu kökü kestiğim zaman bakın içinde yeşil var. Yani bu canlı olduğunu gösteriyor. O yüzden bu iki kökü kesmeyeceğim ve orkidenin köklenmesi için bırakacağım. Hemen ihtiyacımız olan bir plastik orkide saksısı. Şeffaf, altı delikli olması gerekiyor. Bunun için en altına drenaj oluşturması için ve kumun süzülmemesi için çakıl kullanıyorum.
Üzerine kum koyuyorum. Bu kum inşaatlarda kullanılan kum. Ve elimdeki orkidemi saksının tam ortasına yerleştiriyorum. Bu işlemi yapmadan önce mutlaka kumu iyice ıslatın. Böylelikle orkideyi daha rahat saksıya yerleştirebilirsiniz. Evet, köksüz orkideyi saksıya ektim. Bakın bu şekilde kumun gövde kısmına kadar gelmesi gerekiyor. Bunu sulayıp bol ışık alan bir pencere kenarına koyabilirsiniz. Eğer kumunuz ıslaksa sulamanıza gerek yok. Fakat bakın bu şekilde sulayabilirsiniz. Bu orkidemin aylar içerisindeki gelişimini tekrardan paylaşacağım. Orkidemin 90 gün içerisindeki gelişimlerini sizlerle tek tek paylaştım. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olarak bana destek verebilirsiniz. Yaprakları yumuşayan ve kökleri çürüyen, ölmek üzere olan orkide yeniden canlandı ve bu süreçte orkide eski ve hasta yapraklarını bırakarak yeni 2 tane yaprak çıkardı ve yeni bir çiçek dalı çıkardı. Gördüğünüz üzere kumda da orkideler yeniden canlanıp gelişimini devam ettirebilir ve çiçek dalı çıkarabilir. Yani orkideler her koşulda mutlaka çiçek dalı çıkarıyor. Sizlere köklerini göstermek istiyorum. Kökleri ve yaprakları canlanan orkideyi kumdan çıkaracağım. Öncesinde videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şimdi orkidemi artık su kültürü uygulayacağım. Bu aşamadan sonra sizler isterseniz çam kabuğu ya da Hindistan cevizi kabuğuna ekebilirsiniz. Ben su kültürüyle devam etmek istiyorum. Bu yüzden su kültürüne koyarak köklerin aynı şekilde daha hızlı çıkmasına yardımcı olacağız. Orkideler sadece suda da bu şekilde gelişimini sürdürebilirler. Dikkat etmeniz gereken sadece kök uçları suya değmeli. Yani kökler tamamen gövdeye kadar suyun içerisinde kalmıyor. Bakın su seviyesi gördüğünüz üzere bu kadar. Ve orkidenin gelişimini burada sağlamasını bekleyeceğim. Orkidemi su kültürüne koydum. Ve sizlerle birinci bölümü paylaştım. Tamamen köksüz bir orkideyi nasıl kurtardığımı gösterdim. Şimdi ikinci kısma geçeceğim. İkinci kısmı da sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim.
orkideler birçok toprakta büyüyebilirler. Özellikle ölmek üzere olan ve hiç kökü kalmayan orkidelerde de bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Elimde gördüğünüz üzere sadece 3 yaprağı olan ve çok az kökü olan bir orkidem var. Bu orkideye ben su kültürü uygulamıştım ve gördüğünüz üzere yeni kökler çıkardı. Fakat gövde kısmı giderek çürüyüp küflenmeye başladı. Bu yüzden bu orkidemi bugün yeni bir yöntem uygulayacağım. İlk başta dezenfekte etmemiz gerekiyor. Oksijenli su ile. Bir tatlı kaşığı kadar oksijen suyunu 100 milim suyun içerisine koyuyorum. Dezenfekte etmeden önce orkidenin çürüyen kökleri varsa mutlaka bu kökleri de temizlemeniz gerekiyor. Evet, orkide kurudu. Artık yeni yerine saksısını alabiliriz. Bugünkü işlem için ben kum kullanacağım. Bu kum normal marketlerde satılan kum. Yani inşaat kumu da olabilir ama deniz kumunu kullanmadım. Bu bir inşaat kumu. Bunu orkidelerinizi köklendirmek için, ölmek üzere olan orkidelerinizi yeniden canlandırmak için kullanabilirsiniz. Özellikle kökleri çürüyen orkidelerde daha çok işe yarayacaktır. Gördüğünüz üzere sadece üstten hafifçe bastırdım ve hemen üzerine yerleştirdim. Zaten kökü olmadığı için ekstradan içini kazmamıza gerek yok. Bu yöntemde özellikle kumu çok aşırı kuru bırakmamanız gerekiyor. Benim kullandığım kum ıslaktı. Bu yüzden su vermiyorum. Sizler bu yöntemi yaparken mutlaka su verin eğer kum kuru ise. Ve bu orkidemi bol ışık alan bir pencere kenarına konumlandıracağım. Ve orkidemin sonuçlarını da sizlerle daha sonra tekrardan paylaşacağım. Orkidelerimin gelişimlerini sizlerle paylaştım ve birçok kumda büyüttüm. Orkidenin gelişimini de sizlerle paylaştım. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken en önemli şey bol ışık alması ve kum çok kurumadan su vermeniz. Kumun sürekli nemli kalması gerekiyor ve böylelikle sağlıklı orkideler elde edebilirsiniz. Orkideniz hem yeni kökler hem de yeni yaprak
ve yeni çiçek dalı bu yöntemde çıkaracaktır. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde çiçekleri solan 3 orkide var. Bu orkideleri çok uygun fiyata aldım. Marketlerde çiçekleri solan orkideleri çok indirimli bulabilirsiniz. Bu orkideleri sıfırdan bir toprağa nasıl ekmemiz gerekiyor ve nasıl bir bakım yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Ve aynı zamanda bu 3 orkideyi birleştireceğim. Hemen sizlerle nasıl yapmak istediğimi gösteriyorum. İlk olarak orkideleri dezenfekte edebilmek ve vitamin desteği sağlayabilmek için limon kullanacağım. Yarım limonu ihtiyacım var. Yarım limonu sıkıyorum. Bir kase dolusu su var ve bu suyun içerisine sıktığım limon suyunu döküyorum. Orkidelerimi şimdi ilk bakımlarını yapacağım. Bunun için üzerlerindeki poşetleri çıkarıp solan çiçek dallarını da budayacağım. Gördüğünüz üzere yapraklar sararmış ve toprağın üst kısmı küflenmiş. Bunun nedeni çok fazla su verilmesinden kaynaklanmış. Bu tarz orkidelerde genelde gövde kısmında siyahlık da olur. Bu bir mantar hastalığı başlangıcıdır. Hem de yapraklarda sararma olur. Bu yüzden orkidelere asla çok fazla su vermeyin ve mutlaka kök rengine göre su vermeye çalışın. Çiçek dallarını budadım ve şimdi saksıları çıkarıyorum. Saksıyı çıkarırken hafif sıkarak çıkarmaya çalışın. Böylelikle köklere zarar vermemiş olursunuz.
önceden hazırlandığım limonlu suyun içerisine ilk olarak orkidenin yapraklarını 5-6 saniye bu şekilde tutarak daldırıyorum. Bu işlemi bütün orkidelere uygulayacağım. Yaprakları 5-6 saniye bu suya daldırdıktan sonra orkidenin toprak kısmını suyun içerisinde bekletiyoruz. Böylelikle hem vitamin desteği sağlayacağız hem de orkide toprağı yeterince dezenfekte olmuş olacak. Özellikle bu orkidelerin üzerindeki topraklarından ayırmadım. Çünkü orkide kendi toprağıyla beraber ekildiği zaman çok daha hızlı büyür. Bu yüzden bunu bir püf nokta olarak sizlere de belirtmek istiyorum. Bu suyun içerisinde orkideleri 1 saat bekleteceğim. Bir saat limonlu suyun içerisinde beklettiğim orkideleri şimdi çıkarıyorum. Orkide yaprak aralarına biriken suyu bir pamuk yardımıyla alıyorum. Böylelikle fazla suyu almış olacağız. Bu önemli. Şimdi bu orkideleri yeni saksısına ekeceğim. Bunun için bir şeffaf saksı tercih ettim. Sizler de şeffaf saksı bulabilirseniz bu şekilde altı delikli bir orta boy saksı kullanabilirsiniz. Ve altı için de tabak kullanıyorum. Böylelikle orkideleri sularken fazla suyu bu tabağa süzecek. Ve orkide toprağı olaraktan da Hindistan cevizi torfu kullanıyorum. Gördüğünüz üzere yumuşak ve Hindistan cevizi torfu. Sizler isterseniz çam kabuğu ya da Hindistan cevizi kabuğu ya da kil bilyesi kullanabilirsiniz. İlk olarak bu Hindistan cevizi torfunu en alta koydum. Şimdi orkidelerimin topraklarını biraz gevşeterek koyacağım. Bu işlem orkidemizin yeni saksısına, toprağına alışmasını kolaylaştıracak. Özellikle bu şekilde üzerinde aldığım toprak ile ekiyorum. Bu da yine saksıya adapte olmasını hızlandırır. Orkideleri sabitlemek için kendi çubuklarını kullanıyorum. Böylelikle orkidelerimizi daha iyi bu saksıya ekebiliriz. Ve bu işlemden sonra orkideleri ikinci olarak yosun kullanacağım. Ben genelde bu tarz ekimlerde mutlaka yosun kullanıyorum. Çünkü yosun orkidenin kök çıkarmasını kolaylaştırır ve su tutma kapasitesi yüksektir. Nem dengesini sağlar. Orta kısmına bu şekilde kendi topladığım yosunları koyuyorum ve daha sonra tekrardan yine üzerini toprak ile kapatacağım.
Orkidelerimi ektim ve artık yeni saksısında hazır. Son aşama olarak su veriyoruz çünkü toprağı kuruydu. İlk kullandığım limonlu suyun içerisine tekrardan koyuyorum ve bu suda 15 dakika bekleteceğim. Böylelikle orkide toprağa da yeterli suyu alacak ve bu sırada orkidemin üst toprağında biriken toprakları ve kirleri de bir pamuk ile temizliyorum. ...15 dakika sonra artık orkideyi bu sudan çıkarıyorum. Yeterince toprak suyu çekti. Şimdi süzebilmesi için alt tabağını kullanacağım. Alt tabağın içerisine koyuyorum. Bu işlemden sonra orkideyi mutlaka ayda bir kere sıvı bitki besinleri verebilirsiniz. Kanalımdaki gübrelerden verebilirsiniz. Ve aynı zamanda kış ayında olduğumuz için direkt pencere kenarına koymanızı tavsiye ederim. Bol ışık alması gerekiyor. Orkideler ne kadar fazla ışık alırsa gelişimleri o kadar hızlı olur. Şimdi sizlere aynı yöntemle uyguladığım ve sonuç aldığım orkidelerimi de göstermek istiyorum. Bu orkidem geçen yıl aynı yöntemle ektiğim bir orkidem ve gördüğünüz üzere hem yaprakları şu anda bir yıl içerisinde çok hızlı bir şekilde büyüdü hem de bol bol çiçek dalları çıkardı. Orkideleri bu şekilde birkaç orkideyi bir araya getirip ekebilirsiniz. Kesinlikle çok iyi sonuçlar alabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz bana destek olmak için hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda videolarımı sevdiklerinize paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına da yardımcı olabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.